Merhaba arkadaşlar, Hamarat Bebek YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kurabiye yaka yelek çalışmamızı düğmesiz yandan düğüm ile birleştirdiğimiz kurabiye yaka yeleğimizin yapımını paylaşacağım. Yeleğimiz için toplamda bir yumaktan biraz fazla Nako Elite Baby kullandım. 3,5 numara şiş ile hazırladım arkadaşlar. Üçgen ajurlarla hazırlamış olduğumuz bir yelek çalışması oldu. Ve yeleğimiz tamamen bittiğinde kenarlarına da birer tane kenarlık tığ işi, kenarlık çalışması yaparak yeleğimizi sonlandırmış olduk. Yeleğimizin boyu 34 santim arkadaşlar. En uzunluğumuz ise 28 santim uzunluğunda bir yelek çalışması oldu. Bu da 9-12 ay bebeklerimiz için rahatlıkla kullanabileceğiniz ölçülerde bir çalışma oldu. Çok kolay yapımı, çok basit. Daha küçük çalışmak isteyen arkadaşlar ön ilmeklerini bir model eksik olacak şekilde başlayabilirler ve yaka kesintimizi ben 5. ajurla birlikte başladım. 5 ajur modeli çalıştıktan sonra başladım. 4 ajur modeli bittikten sonra çalışabilirler. Ve kol çalışmamızda taban kısmından 8 ajur çalıştıktan sonra yapmıştım. Bunu da 6 ajur çalıştıktan sonra yaparak daha küçük yeni doğan yeleği de elde edebilirsiniz. Yani küçültmesi ve büyütmesi tamamen küçük matematiksel hesaplarla ayarlanabilecek çok kolay bir çalışma. Şimdi detaylı anlatımına başlayalım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, artık 0-6 ay uyumlu kurabiye yaka yeleğimizi anlatmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Nako Elite Baby ile çalışacağım. Sarı renk 28-57 numara. İp uzunluğumuz 250 metre arkadaşlar ve 3,5 numara şiş ile yeleğimizi hazırlayacağız sizlerle birlikte. Şimdi ipimizin hemen ucunu bulalım. Direkt anlatmaya başlayalım. Detaylı ön tanıtım videosunu zaten yayınlamıştık. Yeleğimiz bittikten sonra ön bilgiyi de sahip oldunuz. Yarım metreden biraz uzun bir şekilde ipimi ayarladım ve şişime toplamda 48 ilmek takarak başlıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 ilmeğimi taktım. Şimdi bu 48 ilmeğimizi ipimi kendimden tarafa alıyorum ve bir sıra ters örgü örüyorum. Direkt ters örgüyle başlıyorum arkadaşlar. Daha sonra kenarlık çalışması yapacağız çünkü yeleğimize. Bunun için herhangi bir lastik çalışması, haroşa falan örmeyeceğim. Direkt model kurulumundan önce alt taban için düz örgümüzü öreceğiz. Burası örgümün arka tarafı olduğu için ters örgüyle başladım. Başa kadar ters örgümü ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. 48 ilmeğimizi şimdi bir sıra düz, arka yüzden yine bir sıra ters örerek taban çalışmasını oluşturacağız. Evet, bir sıra ön yüzden düz, bir sıra arka yüzden ters geldikten sonra aynı işlemi bir kez daha tekrarlayacağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir sıra düz, bir sıra ters taban çalışmamız oluşmuş olacak ve ön yüze döndüğümüzde artık ajur çalışmalarına birlikte başlayabiliriz. Bu sıramı da tamamlayıp geliyorum. Evet, arka kısımdan bakalım kaç sıra ters örgümüz olmuş oldu. Taban çalışmamızdan sonra 1 2 3 4 5 tane ters sıramız oldu. Bu da model çalışma sıramız için yeterli. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek daha düz örüyorum. Kenarda 3 ilmek düzümüz oluşmuş oldu. Şişime bir kez doluyorum arkadaşlar. Sola doğru bir kesme yapacağım. Yalnız ikinci ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve sola doğru bir kesme yapıyorum.
Yönünü değiştirmemin sebebi keserken ilmeğimin düzgün durmasını istemem. Kestikten sonra bu ilmeğim de dahil, bakın bu buradaki bir tane ilmeğim de dahil sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doladım. 7 ilmeğimi örmüş oldum. Tekrar doladım. İkinci ilmeğimin yönünü değiştirdim ve kestim. Kestiğim ilmek bir tane oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz örmüş oldum. Tekrar doladım. Tekrar ikinci ilmeğimin yönünü değiştirerek kestim. Ve saydım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doladım. Kestim. Ve saymaya başladım. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 7 ilmek oluştuğuna göre tekrar doladım. İkinci ilmeğimizin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte alarak kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kestiğimle birlikte 2, 4, 6, 7 oldu. Doladım ve tekrar arkadaki ilmeğimin yönünü değiştirerek ikisini birlikte aldım. Geriye 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimin ikisini düz, birini kenar ilmeği olarak örmeden aldım ve örgümün arka yönüne dönmüş oldum. Burada bütün ilmeklerimi sadece ters olarak öreceğim. Evet. Başa kadar geldim. Yeniden kenar ilmeğimi aldım arkadaşlar. Şimdi şu dolamış olduğum bir önceki sıradaki ilmeğim arkadaşlar düz olarak örmem gereken ilmeğim. Bu ilmeğimin sağında ve solunda ajur yapmam gerekiyor. Bunun için ikinci sıramızda şöyle yapıyoruz. İlk önce kenar ilmeğimi aldıktan sonra iki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Doluyorum. Bu bir önceki sırada dolamış olduğum ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar doluyorum ve tekrar kesmemi yapacağım ama ikinci ilmeğimizin yönünü değiştirerek kesme yapıyoruz. Birinci sıramızda olduğumuz gibi ve burada üçlü bir ajur yapmış olduk. Arada 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördükten sonra yine kesiyorum arkadaşlar. Doluyorum, bir düz, doluyorum ve tekrardan sola doğru kesiyorum. Arada 3 ilmek düzümü örüyorum ve tekrar yavaş ve dikkatli bir şekilde göstermek istiyorum yapmış olduğum ikinci sıra ajur çalışmamı. Şimdi şu benim bir önceki sırada dolamış olduğum ilmeğim. Bunu düz örmem gerekiyor. Bunun sağında ve solunda birer tane ajur olacak. Bunun için ilk önce keserek başlıyoruz. 2 ilmeğimi alarak kestim. Doladım. Bir ilmek düz ördüm. Doladım ve tekrar sola yatık bir şekilde kesiyorum. Bunun için ikinci ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ki keserken düzgün dursun. Tek amacımız bu. Arada 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar kesiyorum. Doluyorum. Düz. Doluyorum ve tekrardan kesiyorum. Arada 1, 2, 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kestim. Doladım. Bir ilmek düz. Doladım ve tekrar ilmeklerimi düzelterek kestim. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kestim, doladım, düz ördüm. Doladım ve tekrar kestim. İlmeğimizin yönünü değiştirerek kesmemizi yapıyoruz. Ve kalan bir ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Böylelikle ikinci sıra ve ajurlarımı da oluşturmuş oldum. Şimdi arkasına dönüyorum örgümün.
Model çalışmamdan sonra bu sıramı tamamen ters örüyorum. Evet, V ajurlarımız gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde oluşmuş oldu. Toplamda yan yana 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yerleştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bir sıra tersimizi ördüğümüze göre ön yüzden düz, arka yüzden ters, ön yüzden düz, arka yüzden ters, toplamda gidiş 1, dönüş 2 olarak 4 sıra daha örgümüzü öreceğiz. Sadece düz ters olarak ve tekrar bu sefer çaprazlama model çalışması yapacağız. Evet arkadaşlar, 4 sıramızı tamamladıktan sonra 2, 4, 6 kenardan 7 ilmek düzümü ördüm, doladım. Takip eden 2 ilmeğimin ikincisinin yönünü değiştirdim ve kestim. Kestiğim ilmeğimi 1 olarak sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek tekrardan düz örüyorum. Doluyorum. İkinci ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve kesiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örüyorum. Doluyorum. Kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek arada ilmeğim oluştu. Evet, yeniden 7 ilmeğimizi ördükten sonra doluyorum. İkinci ilmeğinin yönünü değiştiriyorum ve kesiyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Doladım. Kestim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek örerek sıramın başına gelmiş oldum. Şimdi tekrardan arka tarafta bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar ön yüze geldim. Baştan 3, 4, 5 ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmeğimi kesiyorum. Doluyorum, bir düz doluyorum ve tekrar keserek ikinci ajur sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Arada 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kestim, doladım, düz ördüm, doladım ve tekrar kestim. Sıra başına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ve arkadaşlar yine dönüşten sonra 2 sıra düz, 2 sıra tersimizi örerek 3. model çalışmasını da aynı mantıkla tamamlıyoruz. Yaka kesmelerimiz başlayana kadar toplamda 5 adet model çalışacağız arkadaşlar. Üst üste 5 ajurlu model çalışacağız. Ve daha sonra yaka kesmelerine başlayarak kurabiye yakamızı oluşturacağız. Evet, ikinci modelimizi de tamamladık. Şimdi bu modelimizi 5'e tamamlayalım. 3 model daha çalışıp gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi örgümüzün tabandan 1, 2, 3, 4, 5 ajur modelini çalıştık. Bir sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak geldik. Artık yaka kesmelerimize başlayacağız. İlk önce sağ yanı ördüğümüz için yeleğimizin sağ yanına denk gelecek şekilde yaka çalışmalarını yapacağız arkadaşlar. Her sırada bir ilmek eksilteceğiz. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra baştan 2 ilmeğimi birlikte alarak birinci kesmemi yapıyorum. Daha sonra modelimin gelişine göre ajurlarımı yapmaya devam edeceğim.
ve 3 ajur model çalışacağız. Yaka kesmelerimizle birlikte hem yaka kesmelerimiz devam edecek hem de 3 ajur modeli daha çalışarak kol çalışmasına doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi birinci ilmeğimi kestim. Düz ilmeklerimi örüyorum. Bu sıra aynı zamanda 2 sıra düz sıramızı ördük arkadaşlar. Bu sıra bizim aynı zamanda model çalışacağımız sıra. Kesme işlemimi yaptıktan sonra ajur modelimi uygulayacağım kısım 2 4 baştan 6 ilmek düz. Şimdi burada doladım, kestim ve aralarda yine 7'şer ilmek düzüm olacak. Doladım. Arkadaki ilmeğimin yönünü değiştirerek kestim. Ve her ön yüze döndüğümde başta 2 ilmeğimi birlikte alarak kesmeye devam edeceğim. 3 ajur modeli boyunca. Evet arkadaşlar, kesme işlemlerimize devam ediyoruz. Toplamda tabandan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 model çalıştık. 8. modelimizi çalıştıktan sonra bir sıra düz ve tersimizi gidip geldik. Şimdi kol altı çalışmalarına başlayacağız arkadaşlar. İkinci düz sıramızı örerken bu arada yine her sırada baştaki ilk ilmeğimizi keserek alıyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte alarak kesmelerimize devam edeceğiz ve başa kadar düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Yeleğimin sağ yanını ördüğüm için arkadaşlar dönüşlerde kol kesintisini yapmam gerekiyor. Düzlerimi örüyorum. Bir sonraki sıra yine gelişine göre modellerimizi çalışmaya, ajurlarımızı çalışmaya devam edeceğiz. Başa kadar geldim. Son ilmeğimi aldım. Şimdi arkadaşlar tekrar örgümün tersine döndüm. Bir ilmek ters örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Birinci ilmeği kestim. İkinci kesim. Üçüncü kesim. Bir sırada 3 kez kol altından kesimimi yapmış oldum. Başa kadar tersimi örüyorum. Evet, başa kadar geldim. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Yine baştaki ilk 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu ilmeğimle birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördükten sonra doluyorum. Kesiyorum ve ajurumun birinci sırasını yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 dola. Doladıktan sonra kesiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 doladım. Kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada artık ajur çalışması yapmayacağım. Çünkü dönüşte keseceğiz arkadaşlar. Burada kesmelerimiz devam edecek. Şimdi başa kadar ördükten sonra birinci sıra 3 ilmek kesmiştim. İkinci sıra 2 ilmek kesiyorum. Kol altından ilki 3, ikincisi 2 kesimimi yaptım. Tekrar bütün ilmeklerimi ters örerek başa kadar devam ediyorum. Evet, başa kadar ördüm. Tekrar dönüyorum. Ön yüze. Yine yaka kısmımızdan 2 ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz.
Bu kez ajurumun ikinci sırasındayım. Kestim, doladım, bir düz doladım. Sola doğru ikinci kesmemi yaparak ajurumun ikinci sırasında bu şekilde tamamlamış oluyorum. Arada 3 ilmeğimi örüyorum. Kestim, doladım, düz ördüm, doladım, kestim. Yine arada 3 ilmek, kestim, doladım, düz doladım. Arkadaki ilmeğimizin yönünü değiştirerek keselim. Şimdi 3 kestik, 2 kestik. Başa kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. Dönüşte bir keseceğim. Bir sonraki sıra tekrar bir keseceğim arkadaşlar. Böylelikle 3, 2, 1, 1 şeklinde kesme işlemimizi yapmış oluyoruz. Şimdi döndüm. Bir ilmek kestim. Bir sonraki sıra tekrar bir ilmek daha keseceğim. Ve kol çalışmamızı da yapmış olacağız. Ve yaka kesmemiz aynı şekilde devam edecek son kesmemizi yaptıktan sonra. Evet, son ilmeğime kadar ördüm. Dönüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Burası tamamen düz öreceğim sıra olduğu için bütün ilmeklerimi seri bir şekilde düz örüyorum. 2 sıra ajur çalışması yapmıyoruz biliyorsunuz. Kol için son kesme sıram 3, 2, 1 ve şu an tekrar son birimizde kesiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ilmeğimiz var şişimizde arkadaşlar. Bu 27 ilmeğimiz baştan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve şöylelikle 15 desek arkadaşlar. 14 uygundur. 14 ilmek kalana kadar kesmelerimize devam edelim. Aynı zamanda ajur çalışmalarımızı da yapmaya devam edelim arkadaşlar. Artık sadece yaka kısmımızda her ön sırada birer kez kesmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yaka kesintilerimiz 14 ilmek kalana kadar devam etti. Kol kesintimizi de yapmıştık. 3, 2, 1, 1 şeklinde oval bir kesinti yaptık. Kol kesimimiz bittikten sonra 3 model daha çalıştık. 3 modelimizden sonra biraz daha omuz boyumuzu uzatmak için ters taraftan saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10 sıra ters sıra oluşacak şekilde ördük ve birinci bölümümüzü tamamlamış olduk. Yeleğimizin bu sağ bölümüydü. Şimdi aynı ölçülerde çapraz gelecek şekilde sol kısmını öreceğiz arkadaşlar ve arka beden çalışmasını yapacağız. Şimdi bu örgümüzü bir tarafa bırakıyoruz. Önlerimizi hatırlarsanız 48 ilmek başlamıştık. Arka bedenimizi ise 56 ilmek başladık. Biraz daha önlerden büyük olarak arkadaşlar. Çünkü önlerimiz kroze çapraz şekilde gelecek. Yine aynı şekilde taban kısmımızdan başladık. 8 model boyunda ördük arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. modelimizi ördükten sonra ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden tersimizi geldik. Ve tıpkı sağ yanımız gibi şimdi her iki taraftan da kol kesintilerimizi yapacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu sıramızı örerken
3 ilmek ön yüzden, başa geldiğimizde 3 ilmek arka yüzden keseceğiz. 3 2 1 1 şeklinde her iki baştan keserek omuz boyumuz oluşana kadar bedenimizi örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, arka bedenimizin omuz boyuna tam 2 sıra kalana kadar örgümüzü örmeye devam ettik. Şimdi burada düz örgü olarak örmeye devam edeceğiz. Artık model çalışması yapmayacağız. Kol altındaki kesmelerimizle birlikte, bakın şu kısımla birlikte 1 2 3 4 5 kez de model çalışmış olduk. Şimdi kol kesintilerini nasıl ayarlayacağız arkadaşlar? Ön bedenimizde toplamda 2 4 6 8 10 12 15 ilmek bırakmıştık hatırlarsanız. Şimdi örgüm ön yüzündeyken bu 15 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmeğimi ördükten sonra örgümün arkasına dönüyorum. Kalan ilmeklerimi örmüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 15 ilmeğimi ters örgü olarak tekrardan başa kadar örmeye devam ediyorum. Bu birinci dönüşüm oldu. Tekrar başa geldikten sonra bir sıra daha 15 ilmeğimi ön yüzden düz örüyorum. Arka kısmına tekrar dönüyorum. Bu kez bu ilk ilmeği dönüşte örüyorum. Şu kenarın düzgün durmasını istediğim için ve tekrar başa kadar 15 ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Bu da benim ikinci dönüşüm oldu arkadaşlar. 15 ilmeğimizi gidiş 1 dönüş 2 olarak saydığımızda 4 kez fazla örmüş olduk. Tekrar ön yüze döndüğümde şimdi kesmeye başlıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Arkadaki ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Bir düz 15 ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. Dikerek birleştireceğiz arkadaşlar örgümüzü. Yaka kısmımız tam ense kısmımıza gelen ilmeklerimiz biraz içte kalmasını istiyorum. Bebeğimizin boyun kısmını rahatsız etmemesi için. Bundan dolayı omuzlarımızın boyunu örmeye devam ettik. Yakamızı biraz oyuntu bırakacağız. Evet, 15 ilmeğimi kestikten sonra bakın kesme işlemimi bu şekilde gerçekleştirdim. Şimdi her yuvadan şişimi geçiriyorum. Sanki bir ilmek çıkarırmış gibi ve arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bunu birinci kez yaptım. Şimdi bunu ikinci kez yapıyorum. Bunu üçüncü kez yapıyorum. Ve aşağı kadar 3 hamlede inmiş oldum. Bakın kenarda. Dördüncü kesmem ilk ilmekle, yakadaki ilk ilmekle devam ediyor. Bakın şurada inişimi bu şekilde yapmış oldum. Şimdi 15 ilmek kalana kadar yakamızı kesmeye devam ediyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir tane de şişim de var. Son kesmemi yapıyorum ve 15 ilmeğim kaldı. Başa kadar bu kez düz örüyorum arkadaşlar. Dönüyorum. Birinci dönüşümü yapmış oldum. 15 ilmeğimi ters örgü örüyorum.
Tekrar dönüyorum. İkinci dönüşüm. Düz örüyorum. Tekrar arka kısma dönüyorum. Ters örüyorum. Şimdi bu kalan 15 ilmeğimizi de keselim. Dediğim gibi isterseniz karşılıklı örgülerimizin ilmeklerini denk getirerek örerek kesme işlemi de yapabilirsiniz. Ama yakada ufak bir oyuntunun daha düzgün olacağını düşündüğüm için ben bütün parçalarımın kesme işlemini yapacağım ve dikerek birleştireceğim. Hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde birleştirmeyi yapabilirsiniz. Bu 15 ilmeğimi de kestikten sonra birinci ipimizden gördüğünüz gibi yakamızı şöyle küçücük de olsa bir oyuntuyla tamamlamış olduk. Şimdi bitirdiğimiz diğer parçamızı da bir keselim. Sonra her iki parçamızı bir dikerek son halini paylaşalım. Ve üçüncü son parçamızı krazeyek olacağı için birlikte başlayalım. Örelim arkadaşlar. Son parçamızı çok detaylı göstermeyeceğim. Sadece kesme yerlerini birlikte yapacağız. Çünkü sağ ile sol aynı. Birinin kol çalışmasını sağda, birininkini solda yapacağız. Tek farkımız bu. Bunu biraz küçük keselim. Diğer parçamızı uzun kestik çünkü. Tamam, bu şişimizde de işimizi tamamlamış olduk. Şimdi iğnelimizi bulalım. Birinci parçamızı birleştirelim. Daha kenarlık çalışması yapacağız tabi örgümüze. İlk önce alt kısmımızda küçük bir ipimiz var. Bu ipimizi içe doğru toparlamak için karşı taraftan geçirelim. Bununla başlayalım. Dikişlerimizi nasıl yapıyoruz? Düz örgülerimizde karşılıklı V yuvalarımızdan örgümüzü bakın bu şekilde V'lerimizin içerisinden geçirerek birleştiriyoruz. Evet, kenardaki dikişimizi şu şekilde gösteririm arkadaşlar. Birleştirmemizi tamamlamış olduk. Şimdi omuz boyumuzu ayarladık. Omuzumuzun birleştirmesini yapalım. Omuz birleştirmemizi nasıl yapıyoruz? Diğer örgülerimiz gibi kenarlık gideceğimizi de düşünerek son ilmeğimizin içerisinden ve iğnemizi çıkaralım. İki ucu birleştirelim. Aynı ilmek sayısı 15'er ilmek birbirine denk gelecek şekilde. Ve şimdi karşılıklı aynı sıra sayılarını gözeterek
dış yüzeyden dikişimizi sağlıyoruz. Evet, omzumuzu da bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi ekranımızı biraz geriye alalım. Uzaktan bir görünümüne bakalım. Evet, ekranımızı şöyle bir geriye aldık. Yakın çekimde tam boy gösteremiyorum çünkü arkadaşlar. Birinci parçamızla arka bedenimizi tamamlamış olduk. Şimdi örgümüzün diğer tarafını tamamlayacağız ve onun birleştirmesini yapacağız sizlerle birlikte. Yani şu kısımdaki yapmış olduğumuz işlemin tam tersi kısmını şu kısma yaparak burada kurazlı bir şekilde birleştireceğiz örgümüzü. Şimdi ikinci parçamıza başlayalım. Evet arkadaşlar, 48 ilmekle tekrardan örgümüze başlıyoruz. 48 ilmeğimizi, ipimizi kendimizden tarafa alıyoruz. Şu kısımdaki taban çalışmamızı yapmamız gerekiyor. İlk başlarken bir sıra ters örgümüzün ön yüzüne düz düşmesi için ve ön yüze döndüğümüzde gidiş geliş olarak düşündüğümüzde 4 sıra şeklinde ön yüzden düz, arka yüzden tersimizi örerek taban çalışmamızı yapacağız ve ajur model kurulumunu da tıpkı diğer yanımızdaki gibi yaparak örgümüze başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 5 sıra toplamda taban çalışmamızı yaptıktan sonra kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek daha düz örüyorum. Doluyorum. İkinci ilmeğimin yönünü değiştirerek ilk ajur desenimi oluşturmuş oluyorum. Arada bu ilmeğimi ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum. Doluyorum. Ve yine 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum. Yine aynı şekilde doluyorum. Ve 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kesiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördükten sonra yine sola doğru kesiyorum. Doladıktan sonra sola doğru kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek örüyorum. Doluyorum. Ve yine sola doğru kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm, doladım. İkinci ilmeğimin yönünü değiştirerek ikisini birlikte aldım. Kesmiş oldum ve tekrar kalan 3 ilmeğimi örüyorum. 4. ilmeğimi boş bırakmış oldum. Dönüşte öreceğim. Taban çalışması modelimizde bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Burası yeleğimizin sol yanı olduğunu söylemiştim. Sol yanımızda da direkt tabandan 1, 2, 3, 4, 5 model 5 model çalıştıktan sonra kesme işlemimizi yapacağız. Şimdi ajurlarımız tabandan 5 model olana kadar örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 model 1, 2, 3, 4, 5 modelimizi tamamladık. Bir sıra düz ve tersimizi ördük geldik. Şimdi yapacağımız işlemimiz, yeleğimizin ön kesintisi burası, kol çalışması burada olacağına göre başa kadar bu sırada düz örgümü örmeye devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar düz örmeye devam.
Son 2 ilmeğimiz kaldı ve bu son 2 ilmeğimizi birlikte alarak ilk kesmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Örgümün arka tarafına dönüyorum. Ve bütün ilmekleri gördüğünüz şekilde ters örüyorum. Yaka kesintimiz, kurazlarımız oluşana kadar her sırada bir kez olmak üzere bu son 2 ilmeği hep ikisini birlikte alarak kesmeye devam edeceğiz. Şimdi bu sırayla birlikte kol altı çalışması yapabilmemiz için 3 model daha çalışıyoruz. 3 ajur model daha çalışıyoruz. Yaka kesintimize dikkat ederek. Evet arkadaşlar, toplam 8 model çalıştık. Kesmelerimize devam ettik. Şimdi kol çalışması yapacağımız yere geldik örgümüz için. Tıpkı diğer yanımızda olduğumuz gibi örgümüzün ön yüzündeyken arkadaşlar, ilk önce kol altı için ilk 3 ilmeğimizi kesiyoruz. 1 2 3. Daha sonra örgümüzün ikinci sadece düz öreceğimiz kısımda olduğumuz için düz örgülerimizi başa kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimiz kaldığında kesme işlemimizi yaparak tekrar örgümüzün arka tarafına döneceğiz. Ve tekrardan son 2 ilmeğim kaldı. Kestim, döndüm. Kol altıma doğru şu an örgümün arka tarafındayım. Kol altımızı nasıl kesiyorduk? 3 ilmeği bir seferde, daha sonraki sırada 2, daha sonra 1 ve 1 şeklinde 3, 2, 1, 1 şeklinde keserek kol altı oyuntumuzu oluşturuyorduk. Ve model çalışmamıza da tabii bu ara devam edeceğiz. 15 ilmek kalana kadar yaka kesintimiz yine devam edecek. Tıpkı bu sağ yanımızda yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını sol yanımızda da yaparak örgümüze devam edeceğiz. Şimdi yine de örgüye yeni başlayanlar için detaylı kol kesimimizi de göstermiş olalım, kafa karışıklığı olmasın. 3 ilmeğimizi kestiğimize göre şimdi örgümüzün tekrardan ön yüzündeyim. 1 ilmek ördüm, kestim. 1 ilmek daha ördüm, kestim. Gördüğünüz gibi 3 ilmekten sonra 2 ilmek daha kesmiş olduk. Şimdi kestikten sonra 3, 4, 5, 6 ilmek şişimde düz oluştu. Doladım. Arkadaki ilmeğin yönünü değiştirerek birinci ajur sırama başlamış oldum. Ajurlarımızı yaka kısmımız bitene kadar kol çalışması ile birlikte en son 8'e ulaşmıştık hatırlarsanız. Sonra 3 1 2 3 4 kez daha kesintiyle birlikte model çalışmaya devam ediyoruz. 7 ilmeğimi ördük. Kestiğim ilmek ile birlikte 7 ilmek oluştuktan sonra doladım ve yine ajur çalışmamı yaptım. 1 2 3 4 5 6, tam şuradaki boşluğumuza gelmesi gerekiyor. Doladım. 7 ilmeğimizi ördükten sonra ve yeniden kestim. Ve kalan ilmeklerimin arasında herhangi bir bakıyorum. Ajuru oluşturamayacağıma göre arkadaşlar son 2 ilmeğimi yine birlikte alarak yaka kesmeme devam ediyorum ve örgümde dönüyorum. Şimdi bu sıra kol için bir sonraki sıra 1 keseceğiz ve kol kesintimiz bitecek. Yaka kesintimize yine 15 ilmek kalana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yeleğimizin her iki tarafını da tamamladık. Şimdi kenarlık çalışmasına başlayacağız. Kenarlık çalışmamızı bütün yeleğimizin kolları da dahil etrafını dolanarak yapacağımız bir tığ işi çalışması arkadaşlar. Bunun için her bir çalışmamız için 4 adet zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3. zincirimizin içerisinden geçirerek bir sık iğne yapıyoruz. Sonra aynı ucu bir boşluk bırakıyoruz. Sonraki takip eden boşluğa sık iğne olarak yerleştiriyoruz. Görüntümüz bu şekilde. Tekrar göstereyim. 4 adet zincir çekiyorum. 1 2 3. 3. zincirime
sık iğne tekniğiyle sabitliyorum. Daha sonra bir boşluk bırakıyorum. İkinci boşluğa yine sık iğne olarak tığımı geçiriyorum. Böylelikle kenarlarımızı dolaşmış olacağız. Yine 4 zincir çekiyorum. Üçüncüsünün içerisinden geçiyorum. Bir boşluk bırakıyorum ve tekrar bütün etrafımızı bu şekilde dolaşarak arkadaşlar kenarlık çalışması yapacağız. Kenarlarımızı sık sık kontrol edelim. Çok sıkı olursa düzgün durmayacaktır. Çok gevşek olduğunda da yine görüntümüz estetik durmayacaktır. Esnekliğini ayarlayarak bütün etrafını dolaşalım yeleğimizin. Evet arkadaşlar, kenarlıklarımızda bütün yeleğimizin etrafını dolaşarak tamamlamış olduk. Şimdi şuraya küçük bir bağcık çalışması yaparak sonlandıracağız videomuzu. Bunun için arkadaşlar yaklaşık 25-30 santim uzunluğunda bir bağcık öreceğiz sizlerle birlikte. Şimdi bunu da tunus işi tekniğiyle öreceğiz. 3 tane zincir çekiyorum. Her bir yuvadan zincirden 3 tane ilmek çıkarıyorum ve bu 3 ilmeği tunus işi tekniğiyle teker teker çekiyorum arkadaşlar. Şimdi yine bakın, kendime bakan tarafından ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek şişimde var. Bir ilmek çıkardım. Bir ilmek de baştan çıkarıyorum ve her birini 3'er seferde tunus işi gibi topluyorum. Yine 1 2 ilmek aldım. Birincisini çektim. İkincisini çektim ve üçüncüsü ile sonlandırdım. Bu şekilde yaklaşık 25-30 santim uzunluğunda bir zincir çalışması yapmış olacağız. Ve bunu da yeleğimizin şu kısmından karşılıklı ajurlardan geçirerek düğüm oluşturacağız. Yandan bir bağcık olacak. Küçük bir kelebek şeklinde katlayarak ve finale ulaşmış olacağız. Herhangi bir düğme çalışması yapmadan bağcık ile yeleğimizi sonlandıracağız. Şimdi ben bu yeterli uzunluğa gelene kadar bağcığımı hazırlayayım ve son halinde sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar, yeleğimizin küçük bir bağcık çalışmasıyla ajurlarımızın her iki karşılıklı denk gelen ajurlarımızın üçüncü, yani bir olarak yapmış olduğumuz tabandakilerden karşılıklı geçirdik iki ucunu bağcığımızın ve bir düğüm şeklinde bağlayarak yandan düğümlü kurabiye yaka yeleğimizi tamamlamış olduk. Yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.